ne yapabilirim, nasıl mutlu edebilirim diye gerçekten. Özellikle çekingen köpeklerde özgüven artışı Çünkü köpeğimizin bunları yapmasını istemiyor olabiliriz. bir günde eğitimini ve itaatini bozacak diye bir şey. Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftaki konumuz köpekleri mutlu etmenin yolları olacak. Hazırsak başlayalım. Hepimiz köpeklerimizi mutlu etmenin yollarını arıyoruz. Fakat bunu bazen yanlışlıkla da olsa yanlış şekillerde gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden bunların püf noktaları, köpeklerimizi gerçek anlamda ne şekilde mutlu edebiliriz? Bu konular hakkında açıklayıcı olması açısından sizler için birkaç tane başlık oluşturduk. Bunlardan ilki güven duygusu. Tabii ki de mutlu olmanın ilk yolu güvenden geçer. O yüzden köpek ve sahibin arasındaki ilişkinin kuvvetli olması, köpeğin o ilişkide sahibine gerçekten kendini teslim etmiş olması çok önemlidir. Köpekler her ne kadar sadık canlılar olsalar dahi anlaşılmak isterler. Yani mutlu bir köpeğin gerçekten temelinde yatan ilk şey, bu güven bağının oturması için gereken ilk şey anlaşılmaktır. Her köpeğin aynı olmadığını birincisi hatırlamamız gerekiyor. Yani bazıları temas severken bazıları hiç sevmez. Ama bu da vücut dillerini okuyabilmekten ve onları anlayabilmekten geçer. Çünkü iletişim kurduğunda hiçbir şekilde anlamadığımız bir köpek bize hiçbir zaman tabii ki güvenemez. Yani aslında köpeğinizi mutlu etmenin en değerli yollarından bir tanesi onun dilini öğrenip onu tabii ki anlamaktan geçer. Reaktivite olan çoğu öğrencimizde bunun sebebi fiziksel temastan çok hoşlanmayan köpeklerin çok mıncıklanmış olmaları. Çünkü karşı taraf ve insanları onları anlamaya çalışmadığı zaman sadece işte benim sevgi dilim dokunmak, o yüzden ben seni böyle seveceğim, sen benim köpeğim dediği anda hem karşıdaki köpeğe saygı duymamaya başlıyor hem de o güven bağı, zaten gelişmekte olan güven bağı hiç oturmadan yok olup gidiyor. Bir de güven demişken kandırmak da bu kısmın bir parçası aslına bakılırsa. Gel al bak bende ne var demek gibi. Yani bir köpeği birkaç kere kandırabilirsiniz ama bir süre sonraki araştırmalar da var bununla ilgili. O size güvenmemeye başlıyor çünkü yalan söylediğinizi fark ediyorlar. Yani sandığımızdan çok daha zeki canlılardan bahsediyoruz. O yüzden birkaç kere gel al deyip de hiçbir şey sunmadığınız zaman veya arabaya bindirirken yine gel bak ne vereceğim sana deyip arabaya bindirip veterinere götürdüğünüz zaman o güven bağı yine hiçbir zaman gelişmeyecek ve hatta köpeğinizle ilişkiniz gerçekten zedelenmiş bir hal alacak. O yüzden köpeğinizi mutlu etmenin gerçek ilk yolu onları tanımak, vücut dillerini doğru bir şekilde okuyabilmek, saygı duymak ve o güveni çok güzel bir zemine oturtmak. Bir diğer başlığımızdaysa tabii ki de doğal davranışlarına izin vermek var. Yani köpek olmalarına müsaade etmek aslında. Kimi köpek kirlenmeyi çok sever. Kimi köpek kokuların peşine takılmaktan çok hoşlanır. Kimisi koşturmaktan, çimlerde yuvarlanmaktan hoşlanır. Ve bu davranışlar tabii ki de günün sonunda bizi temizlik dürtüsüne götürdüğü için köpeğimizin bunları yapmasını istemiyor olabiliriz. Fakat bu bir köpek ve köpekler gerçekten kirlenmekten hoşlanır ve temizlik algıları bizler gibi olmadığı için içgüdüsel hareket ederler. Dolayısıyla köpeğin yapmak istediği eylemi yapmasına izin vermek gerçekten çok önemli. Bazen dediğimiz gibi çekiştirebilirler, bir yere koklamak için ısrarla gitmek isteyebilirler. Bu gibi durumlarda zaten her videomuzda bahsettiğimiz flexiler, uzun kayışlar ya da doğal gezinti alanlarını tercih edebiliriz. Örneğin ormanlar gibi, trafiğe kapalı güvenli alanlar gibi. Bu alanlarda da zaman zaman ayda birkaç kez köpeğimizi götürüp serbest bir şekilde salarsak ve tamamen dürtülerini orada boşaltmasına izin verirsek köpeğimiz tabii ki de daha mutlu bir köpek olacak. Çünkü şehrin anlattığımız stresinden uzaklaşmış olacak ve tabii ki de dediğimiz gibi köpek olabilecek. Yani aslında köpekleri mutlu etmenin yollarından bir tanesi, hatta en önemli yollarından bir tanesi de köpek olmalarına izin vermek. Yani bu örneklerin için aslında biraz daha zenginleştirecek olursak bazı köpekler
kemirmekten hoşlanabiliyorlar. Ev ortamında da bir şeyleri kemirebiliyorlar. O yüzden evde kemirmesine izin vermektense dışarıda bazen dallarla ya da kemireceği şeyleri dışarı taşıyarak yine aynı şekilde dış ortamda kemirmesine müsaade edebiliriz. Köpeklerin birçoğu genellikle ev ortamında da koltukları eşelemeyi, kazmayı çok severler. Bunu bir şey saklamak için de yapıyor olabilirler. Ama genelde evde bu davranışı yapan köpekler kumsalda ya da toprak alanlarda dışarıda da bunu sergileyebiliyorlar. O yüzden bu davranışa da müsaade edebiliriz. Hem enerjisini atsın hem içgüdüsel bir boşalım yaşasın köpek o esnada. Yani tam olarak aslında rahatlatmış oluyoruz ve sürekli köpeği uyararak yapma, etme vesaire gibi söylemlerle köpeği sürekli oradan çekerek bir şey elde etmiş olmuyoruz. Çünkü köpek zaten belli ki o an bizi dinlemiyor ve yapmak istediği şeyi yapmak istiyor. Bu noktada da köpek bahsettiğimiz doğal davranışları yaparken sürekli uyarırsak, onu sürekli azarlarsak Ece'nin en başta bahsettiği gibi hem ilişkimiz zedelenmeye başlayacaktır hem de köpeğin zaten köpek olmasına müsaade etmediğimiz için o davranışlar dolarak başka bir davranış halinde bize geri dönecektir. Yani kısacası burada bahsetmek istediğimiz şey köpeğin doğal içgüdülerini tatmin etmesine izin vermemiz. Bu da bizi bir diğer konumuza getiriyor. Köpeklere seçim hakkı tanımak. Şimdi düşünecek olursak biz köpeklerimizin bütün gününü planlıyoruz. Yani saat kaçta yemek yiyecekler, kaçta tuvalete gidecekler, kaçta dışarıda gezecekler veya oyun oynayacaklar gibi. Bunun yanı sıra onlara kendi seçimlerini yapma hakkını tanımayı bazen unutabiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmak ne demek? En başta bahsettiğimiz gibi mesela sevilmek istemediği zamanlarda ona bu hakkı tanımak. İlla zorla sevmemek, belki rıza kontrolü yapmak. Dışarıda illa bir tarafa gitmek istiyorsa, normalde sola gidiyorsanız sağa gitmeye çalışıyorsa o gün sağdan gitmesine izin vermek. Bazen buna müsaade edebilirsiniz. Bu bir günde eğitimini ve itaatini bozacak diye bir şey yok. Aksine sizin ilişkinizi güçlendireceği için ileriki dönemlerde bu size artı olarak geri dönecek. Aynı zamanda onlara seçim hakkı vermek onların özgüvenini de arttıracak bir şeydir. Bonus olarak da buraya diğer özgüven arttırıcı şey, bir problem yaşadığı zaman bırakın kendileri çözsünler. Mesela bir tane ağacın etrafına kayış dolandıysa tek sefer bir süre orada bekleyin, çekiştirmeyin ya da hemen yardımına koşmayın. O problemi çözdükçe zaten özellikle çekingen köpeklerde özgüven artışı çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yani köpeklerin aslında beceri kazanmasından bahsediyoruz. Kendileri fiziksel güçlerini, aynı şekilde zihinsel yeteneklerini kabullenip, öğrenip sonrasında bunu günlük hayata aktarabilmesi köpekleri gerçekten özgüvene ulaştıran şeyler. Belli noktalarda zaten yardımcı oluyoruz ama çözebileceği noktalarda mesela işte bir yerden inmek, merdiveni tek başına bir basamağına atlayabilmek gibi hem özgüvenini tazeleyecek şeyler hem de aynı zamanda bize muhtaç olmadığını, kendi başına hareket edebiliyor olduğunu köpeğe idrak ettirebilecek bir şey. Bazen yaptığımız yardımlar gerçekten köpeklere özgüvensiz bir konuma getirebiliyor. Örneğin merdiven demişken genelde özellikle küçük ırk köpeklerde hep bir sahibinin yardımı olduğu için işte koltuktan atlarken, merdivenden inerken aslında köpek atlayamıyor değil ya da sağlığı orada zarar görecek değil. Ama buna alışmış. Sizin onu almanızı beklediği için zaten bir süre sonra inmemeye başlıyor. Bu da ne oluyor? Günlük hayatta daha fazla size bağımlı ve özgüvensiz bir köpek yetiştirmiş oluyorsunuz. O yüzden bunlara da dikkat etmekte fayda var. Ama tabii ki bunu yaparken de orada domuz gibi durmamanız da önemli. Orada tabii ki motive edici olmamız da her zaman gereken diğer koşullardan bir tanesi. Bir de tabii ki de en önemli konulardan da bir tanesi beslenme konumuz var. Beslenme gerçekten köpeğin hayatını en etkileyen şeylerden bir tanesi. Bu başlığı farklı bir YouTube videosu içerisinde ele alacağız. Çünkü hem biraz geniş bir konu hem de gerçekten her şeyi etkilediği için detaylı işlememiz gereken bir konu. Buradan da hadi spoiler vermiş olalım. Aslında bu başlık biraz daha sağlığı ele alıyor. O yüzden içerisinde de tabii ki beslenme var. Köpeğin yeterli miktarda beslenmesi, gerçek anlamda düzgün içeriklerle beslenmesi ve tabii ki de gün içerisinde köpeğe verdiğimiz küçük sağlıklı aperatifler aynı şekilde bunu destekleyebilir. Genel olarak veteriner kontrol
kontrollerinin düzenli yapılması, köpeğimizi el muayenesiyle her gün bir check etmemiz, neresinde ne var, bugün bir yerine bir şey batmış mı ya da işte topallıyorsa, sürekli bir yerini yalıyorsa bir problemi mi var gibi. Tabii ki de her şeyde veterinere koştur koştur gitmekten bahsetmiyoruz. Kendiniz yapabiliyorsanız kendinizin yapması çok daha köpek açısından güvenli olacaktır. Ya bir de bu arada fark ettiğimiz de bir şey var. Yani reaktivite ve agresyonla da çalıştığımız için çok fazla. Bu konularla ilgili bize insanlar geldiği zaman ilk sorumuz sağlıkla ilgili bütün check-up'larını yaptırdınız mı? Kan testleri, röntgenleri ve çoğu zaman maalesef cevap hayır oluyor. Yani senede bir, hani ayda bir olmasına tabii ki bunun gerek yok ama senede bir kan testlerinin yapılması gerçekten çok kritik. O testleri sadece gerektiğinde yaptırdığınızda veteriner hekiminizin hiçbir şekilde bakıp normali buymuş diyebileceği bir datası olmuyor elinde. O yüzden yılda bir kendimiz nasıl check-up'a ve doktora gidiyorsak köpeklerimizi de bu şekilde götürüp bir full check-up'tan geçirmemiz gerçekten çok önemli noktalardan bir tanesi. Bunu da lütfen atlamayın. Ve eğer bir reaktivite ile ilgili eğitim düşünüyorsanız veya davranış değiştirme programı düşünüyorsanız ilk sağlık kontrollerini yaptırın. Ondan sonra bu konunun üstüne düşmeye başlayın. Çünkü reaktivitenin çoğu zaman kaynağı gerçekten sağlıkla ilgili bir problem oluyor ya da kronik ağrı gibi bir durum oluyor. Bunu da böyle eklemiş olalım. Hala sağlık başlığının içindeyken tabii ki de ideal kiloya da dikkat etmek burada çok önemli olacak. Çünkü köpeğin çok fazla kilolu olması, artık böyle bel çukurlarının görünmemesi ya da gereğinden fazla zayıf olması da yine mutsuz edebilecek faktörlerden bir tanesi olur. Çünkü yine az beslenmeye bağlı zayıflama ve fazla aşırı beslemeden dolayı da obezite gibi problemler, hareket edememe, ağrı veyahut da ruh halinde değişiklikler gibi durumları bize yansıtabileceğinden dolayı ve tabii ki de köpeğe bunu yaşatabileceği için kilo oranına da gerçekten dikkat etmemiz gerekir. Çünkü aktivitelerde nefes nefese kalma, sürekli eklemlere bir ağrı binmesi hem onunla olan oyunumuzu sınırlandıracak, egzersizlerimizi sınırlandıracak hem de köpeğin günlük hayat kalitesini tabii ki de düşürecek bir faktör. Yani unutmayın ki şu görseli gördüğünüz zaman bu çok ince demek değil. Gerçekten köpeklerde özellikle ömürlerinin de kısıtlı olduğunu düşündüğümüz zaman bu inanılmaz etkiliyor. Hatta sıcaklarda kilolu ve obez köpekleri kaybetme oranı bile daha yüksek. O yüzden buna mutlaka dikkat edin. Ve tabii ki de bu liste uzar gider ama son olarak ele alacağımız konu köpeğin günlük temel ihtiyaçları. Bunlar tabii ki de her yerde duyabileceğiniz, herkesten duyabileceğiniz şeyler ama bunları hatırlatmak istiyoruz sürekli olarak. Çünkü bazen Yapılmıyor. havalar sıcakken, bazen yağmurlu havalarda sürekli bir rutinimiz böyle bozuluyor köpekle. Tabii köpekcağız nereden bilsin hava sıcak, yağmur yağıyor, sahibim işte üşeniyor diye beni dışarı çıkarmıyor, nereden bilsin? O diyor ki tamam yatıyormuşuz, köpek yatmaya devam ediyor yani uyuklamaya devam ediyor. O yüzden öncelikle köpeğin gerçekten gezinti planına, tuvalet ihtiyacı planına çok fazla sadık kalmamız önemli. Gün içerisinde de köpeğe her zaman bahsediyoruz ama yine bahsedelim. Zeka oyunları, interaktif oyunlar gün içerisinde böyle zaman dilimi içine serpiştirirsek çok daha mutlu olurlar. Bu aynı zamanda en başta bahsettiğimiz özgüven konusunu da destekleyen şeylerden biri. Zeka gelişimi gerçekten günlük hayattaki özgüvenlerini arttırır. Ve tabii ki de her şeye izin verin gibi bir kavram asla yok. O yüzden köpeğin rutinlerine dikkat ederken aynı zamanda ev içindeki sınırlarına da dikkat etmemiz lazım. Yani ev içerisindeki aşırı davranışlarını önlemek ya da istemediğimiz bir ana, yani atıyorum bir yere girmesini istemiyorsunuzdur. Orayı sınırlandırabilirsiniz. Bunlar çok doğal şeyler. Fakat bunu tutarlı şekilde yapın. Yani atıyorum masadan yemek yemesini istemiyorsanız masadan asla yemek vermeyin. Ya da vermek çok istiyorsanız da başka bir anı değerlendirip köpeğinize onu sunabilirsiniz. Masadan vermek yerine. Ya da veriyorsanız da yani bunu tutarlı verin. Yani bir gün verip bir gün vermemek ama gibi işte bir şey hani yapmayın. öyle bir durumda da vızıklanma, pati koyma, havlama Bunu da derken tolere edeceğinizi tepemize kabul çıkmaya edin. başlayacak. O yüzden hani onu da bilerek yapın lütfen bunu. Ve sonra 5 yaşına geldi ben bu davranışı nasıl çözerim gibi bir dava söz konusu değil efendim. Çünkü artık iş işten geçmiş oluyor. Bıkmış eğitmenler. Hani artık o noktadan sonra verin zaten
Aynen. Varınızı yoğunuzu verin yani o yaşa geldikten Tutarlı sonra. olur ya. Tutarlı olur. Çok kolay aslında bakılırsa. Tabii ki rutinlerde küçük aksamalar oluyor ama genel olarak öngörülebilir bir hayat sunmamız onları en mutlu edecek şeylerden bir tanesi ve hatta belki en önemlisi bile diyebiliriz. Evet. Tabii ki de bunlar bahsettiğimiz başlıklar temel olarak bizim kendi bakış açımızdan temel olarak nitelendirdiğimiz başlıklar. Daha farklı konuları tabii ki de bu başlıklar içerisine yerleştirebiliriz. Fakat en basitiyle bunları aslında size anlatmaya çalıştık. Çünkü bazen insanlar hani köpeğimi ne yapabilirim, nasıl mutlu edebilirim diye gerçekten soruyorlar. Ve ona bir sürü oyuncaklar alıyorlar, bir sürü yataklar, her yerde bir işte su kapları, bir Her yere şeyler. götürüyorlar İşte mesela. evet, çok sesli ortamlara köpeğim işte benimle gelsin öyle mutlu olur diye böyle kafe gibi çok sesli müzikli ortamlara, sigara Uyaranların içilen olduğu. ortamlara götürülüyorlar. Yani aslında köpek bundan değil. Köpek doğal bir yaşamdan ve aynı zamanda rutini olduğu bir yaşamdan keyif alıyor. Ve anlattığımız konunun içerisindeki başlıklara sadık kalarak da köpeğinize bir yaşam stili oluşturursanız zaten o köpekten alası olmayacaktır. Hatta bunları yapmasına izin verdiğiniz takdirde ve sizin de iyi bir şekilde sınırlarınızı belirlediğiniz takdirde birçok davranış problemi de köpeğinizin mevcutta olan, yaşı kaç olursa olsun hiç fark etmez, zaman içerisinde bunun hafiflediğini, bazı köpeklerde de ortadan kalktığını göreceksiniz. Diyoruz ve bu haftayı bu şekilde sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen like etmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.